Merhabalar. Bu videoda da testis kanseri adayı olup ameliyat kararı verilenlerin yapılması gereken, izlemesi gereken yollar hakkında kısaca bahsedeceğim. Ee, O kitlenin orada olduğu belirlendi, ultrason çekildi, kan değerlerine bakıldı, ameliyat sorunlu dedi doktor. Öncelikle benim tavsiyem ameliyata girmeden çocuk düşünüyorsanız, yani çocuk düşüneceğiniz, ileride düşünebileceğiniz veya da şu an düşündüğünüz yaştaysanız sperm dondurma işlemini yapmak. Bu kritik öneme sahip, aslında kemoterapiden önce yapılması gereken bir işlem gibi gözüküyor, ancak ameliyatta gelişecek komplikasyon ya da bir testis alındıktan sonra diğer testisin yeterli sperm üretememe ihtimali üzerine bence ameliyattan önce yapılması gereken bir işlem benim araştırmalarıma göre. E, Ben bunu CİMER'de de başvurdum. Devletin imkanlarını kullanarak yapılabilecek sperm dondurma işlemi var mı diye. Ee, Devletin hastanelerinde belli yerlerde var. Ancak bunlarda bile para karşılığı e, istendi. O yüzden benim zamanım yoktu CİMER başvurusunun sonucunu bekleyecek kadar. Direkt özele gittim, dondurdum. Benim örneğin, yani kafanızda fikir olsun diye tamamen söylüyorum, 850 liraya sadece ilk dondurma işlemi. Bundan sonra her yıl kira verecek. Çocuklarıma kira ödeyeceğim. Kaç dolardı? 500 dolardı sanırım. 400 ya da 500 dolardı. Her yıl yenilenecek depozit. Onu uzatmak istediğimde, daha ben devam ediyorum dondurmaya dediğimde, o çocuklarım orada bekliyor olacak. Her yıl vereceğim o 400 dolar gibi. Her neyse. Bence kritik öneme sahip. Bunu 3-5 kuruşa acımayın. Kesinlikle bunu bir elinizde bulsun ameliyata girmeden. Eğer vaktiniz varsa dondurun ve bu ameliyatta şunu söyleyeyim. Ha, diyelim o çıktı. Ha, bana bir ay sonra gün verirler gibi düşünmeyin. O çıktıysa anında ameliyat. Yani o kadar birden şok oluyorsunuz ki, ya diyorsun, ben kanser miyim? Kanser olduğunu öğreniyorsun ve onu da hazmedemeden senin anda ameliyata girmen lazım diyorlar. Bir gece bile beklemez bu tümör diyorlar. Hani çok hızlı üreyebilen bir tümör çeşidi, testisteki çok hızlı atan bir çeşidi. İnanın, o kadar hızlı gelişiyor ki her şey. Sen birden şok oluyorsun. Yani ben söyleyeyim açıkçası. Eminim %90 Türkiye'deki erkekler için de böyledir. Bizim için erkeklik her şey, cinsellik her şey. Hani ben ameliyattan çıktığımda ve hala cinsellik düşünüyordum. Acaba bir şey olmuş mudur, olacak mı, olmuş mudur, olmuş mudur? Böyle ameliyatta biri alınacak dediğinde benim aklıma ilk gelen, cinsellik aktivitelerim zarar görecek mi oldu? Çocuğum olmayacak mı ileride oldu? Bunları da açıklayacağım size şimdi. En can alıcı şey bu bence. Şu an dinlediğiniz. Hiçbir orşioktomi ameliyatının adı. Bir testisin alınması, kitle görünen testisin alınması, bir testisle yaşamaktan bahsediyorum. Bir testisi olan erkek cinsel gücünde hiçbir azalma olmaz. Çocuk yapmasında engel teşkil edecek hiçbir şey olmaz. Sadece bazı durumlarda, çok nadir, hani sperm sayısında azalma olabiliyor ama o da çocuk yapmasını engelleyecek bir şey değil. Gene sperm dondurur. Yani tüp bebek yöntemiyle, eşiyle yapar. Yani sperm sayısı az geliyorsa, döllenmeyi sağlayamayacak kadar az sperm varsa, ama tek yumurta olduğu için spermin kalmayacak diye bir şey yok. Benim demek istediğim bu. Yani en önemli şey cinsellik benim için. Ve hiçbir şey cinselliğe de zarar görmüyor. Ve şu kimileri estetik açısından şey yaptırıyor. Ameliyatta ben onu da araştırdım, çok gördüm. Şimdi iki tane testis var. Bir tanesi alınıyor. İlk başta bir tanesi boş kalıyor. Şöyle düşün. Şu dolu, şu boş gibi kalıyor. Birazcık görüntü ilginç duruyor ilk başta. Yine kimileri şey yaptırıyor. Oraya işte silikon yaptırıyor. İçini dolduruyor silikonla. Yani o içindeki yumurtayı alıyorlar. Bir tane yumurta var, onu alıyorlar. Düşün, şöyle kalıyor yani. O görüntü açısından düzeltmek için içini dolduruyor. Yumurta değil, silikon var burada. Kimileri öyle yaptı. Ben öyle bir şey girmedim o topa. İlk başta benim böyle durdu aynen. Bana da garip geldi, baktım ettim, ama sonra vücut öyle bir şey ki kendini yeniledi, artık bende tek. Yani şöyle gibi oldu, bu gitti gibi düşün. Böyle tek. Yani iki değil. Yani tek, böyle altta varmış gibi. Yani tek oldu da belli değil. Sanki o genişliğinden iki tane gibi duruyor. Hani çok böyle dikkat edip incelemeyip bakman lazım gibi. Yani görüntü anlamında da cinsel, yani partnerim için de bir sıkıntı olmayacak görüntü anlamında, kendim için de. O yüzden ben o topa girmedim, ama kimileri girer belki, silikon yaptırır. Herkese saygı duyarım.
Bunu anlattım. Cinselliği söyledik. En önemli şey bu. Ha, ameliyattan da bahsedeyim. Korkmanız gereken bir ameliyat mı? Öncelikle söyleyeyim. Hiçbir yaşam tehlikesi riski yok ameliyat. O kadar basit bir ameliyat ki 15-20 dakika sürer. Ben çok gerildiğim için ben dedim beni bayıltın, lokal istemiyorum. Normalde lokal. Sadece bel altını dondurup yapılacak bir ameliyat. Ben inanın acı eşiğim o kadar yüksektir. Çok hani çenem kırıldı, farklı şeyler yaşadım. Acı duymadım ama benim oram çok hassas abi. Yani şeyime böyle bir şey değse ben böyle bir içim gidiyor. Bir de kanser olayı falan filan şeyinin orada tam aman. Böyle içim bir gitti, çok gergindim. O yüzden dedim beni abi bayıltın, tamamen genel istiyorum ben. Dediler sonra genel işte uyandırma riski işte. Genel her zaman risklidir, solunum durur genelde falan. O zaman bayıltma iğnesi gibi bir şey yaptılar böyle tamamen. Bilinç gitti yani öyle yaptılar. Yani sizde de öyle bir şey varsa bilinç genel anestezi riskidir, genel yapmazlar. Bilincin gitmesi istiyorsanız o tarz bir şey anesteziste ameliyattan önce sorar size, isteyebilirsiniz. Ama lokalle olan bir ameliyat normalde çok kısa süren bir ameliyat, çok basit bir ameliyat. Tam böyle kasanızın oradan bir delik açıyorlar. İşte 7-8 dikişlik bir kesik atılıyorlar. Karnından zaten alıyorlar, çekiyorlar o yumurtanın birini. Onu çekiyorlar birini. Sonra kapatıyorlar 15-20 dakika bir şey. Sonra uyanıyorsun. Bir gün o yattığım gün birazcık acı. O da hissettim, o da zaten ağrı kesici veriyorlar. Acıdığında hemşireyi çağır. Benim ağrım vardı. Yeni ağrı kesici vursun ya da işte damar yolundan versin. Bir gün o acıyı hissedersin hissetmezsin. Sonra taburcu ettiler beni ertesi günü. Ya zor yürüdüm doğru söyleyeyim. Yani böyle koluma girdiler öyle yürüdüm ama acıdan değil, yürüme kabiliyeti, hem korkuyorsun orada dikiş var bir şey olur mu falan diye. Yavaş kısıtlandı, hafif acıdı. Öyle yavaş yavaş gittim, sonra 2-3 gün geçti, süperdim yani. Hiç ameliyat olmuş biri gibi değildim. Sadece şunu kuruyorsun abi, en çok kurduğun şey, bitti mi olay? Ben açıkçası ameliyat oldum diye olay bitti sanıyordum. Ama olay bitmeyebiliyor. Bu sadece bir başlangıç serüveni olabiliyor. Daha ağır şeyler yaşayabiliyorsun. Olayı bitenler burada dursun devamını izlemesin. Olayı bitmeyenler ve bitmeme riski olanlar bir sonraki videolarımı izlesin. Görüşürüz.